Bir külçe altın fiziken ne işe yarar? Ona bir tuğladan binlerce kat daha fazla değer katan nedir? Bir tuğla yaklaşık 2 lirayken neden bir külçe altın 1 milyon liraya yakındır? Altının estetik olması mı? Takı olarak kullanılması mı? Teknolojide iletken olarak kullanılması mı? Veya Nusret'te Dallas Steak Show'unda kullanılması mı? Cappuccino. Sonuncusu hariç elbette hepsi önemli ama en önemli nedeni az bulunan bir şey olması. İnsanlar binlerce yıl deniz kabuklarını, altını, gümüşü ve hatta lale soğanlarını bile değiş tokuş aracı olarak kullandı. Ta ki Likyalılar parayı bulana kadar. Para basmak aslında başta altına endeksliydi. Ne kadar altının varsa karşılığında o kadar para basabiliyordun. Sonra kahrolası federaller onu da bozdu. Daha fazla bozmaz diyorduk, bozdukça bozdu, bozdukça bozdu. Sonunda Bitcoin gibi kripto paralar çıktı. Yani merkezi bir devlete ait olmayan soyut paralar. Bu zincirleme etkiyle hayatımıza şimdi NFT diye bir şey girdi. Türkçe mealiyle değiştirilemez para, çip veya değiştirilemez jetonlar. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil reketli avatar çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı. LeBron James'in Kasım 2019'da Nemanja Bjelica üzerinden yaptığı smaç NBA Top Shot'ta $208.000 satıldı. Yapılan açıklamaya göre bu satış işlemi rekor olarak şirket tarihine geçti. Cem Yılmaz'ın OpenSea'de yer alan NFT eserlerinden 3'ü için toplamda 7.03 Ethereum yani yaklaşık $25.000 ödendi. Sabah Tümer kahkahasını NFT olarak 90.000 liraya sattı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin en pahalı tweet'i diye tanımladığı paylaşımını NFT ile $10.000 sattığını duyurdu. Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'in 15 yıl önce yazdığı ilk tweet $2.9 milyon satıldı. Pak, kod adını kullanan gizemli bir Türk dijital sanatçı, son koleksiyonunu $17 milyon gibi astronomik bir rakama sattı. 11 Mart 2021 tarihi dijital sanat için bir kilometre taşı olarak kayda geçti. Beeple ismiyle bilinen Mike Winkelmann adındaki sanatçı tamamen dijital ortamdaki eserini $69.3 milyon sattı ve bir sanatçının hayattayken ulaştığı en yüksek 3. miktara ulaştı. Tüm bunlara karşın Blockchain Canavarının Saldırısı isimli kitabın yazarı David Gerard, NFT satan kişilerin kripto dolandırıcılar olduğunu savunuyor ve şöyle diyor: değersiz yeni bir sihirli fasulye icat ederek bunu paraya dönüştürmek amaçları. BBC'ye konuşan bir sanat galerisi yetkilisi, bence buna yatırım yapan insanlar biraz enayiler. Umarım paralarını kaybetmezler diyor. Gelin son yılların en ilgi çekici dijital ve finansal olaylardan biri olan NFT aslında neymiş bir bakalım. Manyak şeyler. Müşteriler. Dolmuş. Adam milyonlar satıyormuş. Milyonlar. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni. Manyak işler. NFT İngilizce Non-Fungible Token ya da Türkçe mealiyle değiştirilemez para çip veya değiştirilemez jeton anlamına geliyor. Daha basit bir ifadeyle bunu çok uzun bir sertifika kodu olarak düşünebiliriz. Hatta şöyle demek de yanlış olmaz. Kalemle yazılamayacak kadar uzun bir IBAN numarası. Dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimi gibi artistik bir tanımı da var. Fakat şimdi onu aklınızda tutmaya çalışmayın. Çünkü birazdan konu daha basit bir hal alacak. En azından Offsite'ı kız arkadaşınıza anlatmaktan daha kolay olacağı kesin. Önce bakalım NFT'ler nelerden oluşurmuş. Fotoğraflar, videolar, sesler, tweetler, makaleler, bilgisayar oyun kıyafetleri, şarkı sözleri, karikatürler ve benzeri birçok dijital dosya türü NFT olabilir. Bir örnek verip meseleyi biraz sadeleştirelim. Boğaz Köprüsü'nün fotoğrafını çekip bunu NFT olarak ilgili sitelerde satabilirsiniz. Satmaya çalıştığınız basit JPEG formatlı dosya binlerce kişi tarafından kopyalanabilir. Herkes o fotoğraftan kopyalar edinebilir. Ama o fotoğrafın orijinali yalnızca bir kişiye veya eser sahibinin belirleyeceği sayıda kişiye aittir. O kişinin kim olduğunu da o fotoğrafa ait sertifika kodu belirler. İşte bu sahiplik kanıt koduna NFT diyoruz. Bu kodlar da blok zincir kullanılarak yaratılır. Eskiden sanat galerileri tarafından özel mürekkeplerle yapılan otantiklik sertifikası şimdi dijital kodlarla yapılıyor da diyebiliriz. Bu sistem sayesinde sanatçı müzayede şirketlerini aradan çıkararak doğrudan alıcılara ulaşabildiği gibi satılan dijital eserlerin yeniden el değiştirmesi üzerinden de komisyon alabiliyor.
Bir nevi at yetiştiricilerinin sattıkları atların soylarından gelen yetiştiricilik payı gibi bir şey. Tam da bu noktada şu örneği verebiliriz. Yaşayan en pahalı ressam olan İngiliz sanatçı David Hockney'in 2018 yılında bir resmi 90,3 milyon dolara el değiştirdi. Ancak Hockney bu satıştan hiç para almadı. 1972 yılında aynı resmi 18 bin dolara satmıştı. Acı değil mi? İşte NFT ile artık mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi günleri geride kalıyor. Sanatçı eserini NFT ile satarsa eser her el değiştirdiğinde belirlediği komisyon oranında o da kazanmaya devam ediyor. Peki nasıl NFT sahibi olunur? Herkes NFT sahibi olabilir mi? Evet, olabilir. NFT'lerin sergilendiği ve satın alındığı platformlar var. Bunlara NFT pazar yeri deniyor. Bunların en önde gelenleri OpenSea, Axie Infinity, CryptoPunks, NAB Top Shots, Super Rare, Rarible. NFT pazar yerleri NFT tokenlar ile alıcıları buluşturan platformlardır. Bu platformlarda NFT alım satım işlemleri yapılabilir veya yeni eserlere göz atılabilir. Bu platformlarda istediğiniz NFT'leri üreten kişinin belirlediği koşullarda açık arttırma yahut direkt satın alma seçenekleriyle siz de NFT sahibi olabilirsiniz. Satın alma işlemi bittiğinde NFT üreticinin cüzdanından sizin cüzdanınıza transfer oluyor. Cüzdan dediysek de soğuk cüzdandan bahsediyoruz. Yani kripto paraların olduğu cüzdandan. İsterseniz satın aldığınız NFT'leri NFT satışlarının olduğu pazar yeri uygulamaları üzerinden yeniden satışa çıkarabiliyorsunuz. Peki kafayı taktık ve kendi NFT'mizi yapıp bunu satmak istedik. Bunu yaparken hangi adımları izleyeceğiz? NFT nasıl yapılır, nasıl satılır? NFT'ler Ethereum blok zincir geliştiricileri tarafından hazırlanmış standartlara göre üretilebiliyor. Blok zincirinin teknik dünyasında kaybolmamanız için de daha önce de belirttiğimiz gibi çeşitli pazar yerleri yani platformlar bulunuyor. Bu NFT pazar yerlerinden birine üye olarak NFT oluşturabiliyorsunuz. İhtiyaç duyacağınız şeyler bir dijital cüzdan ve küçük bir miktarda Ethereum coin. Bir NFT pazar yerine göz attığınızda aslında bu sürecin kolay olduğunu görürsünüz. İnsanlar dümdüz, hiçbir özelliği olmayan renkleri bile NFT olarak satmaya çalışıyor. NFT oluşturduktan sonra yapacağınız satışta akıllı sözleşmeye bazı şartlar ekleyebilirsiniz. Örneğin bu eseri alan kişi sattığında eserin ilk sahibine %10 komisyon verecektir gibi. Böylelikle NFT'niz her el değiştirdiğinde %10 size gelir. Tabi bu arada bu işlemlerin genelde 50 ila 70 dolar arası bir servis bedeli olduğunu da belirtelim. Eserinizi yüklemek ya da daha sonra silmek, kaldırmak, hediye etmek ve benzeri işlemler için de mutlaka bir bedel ödemeniz gerekiyor. Tüm bunların hepsi şeffaflıkla yapılıyor. Kimler, hangi eserlere ne kadar ödemiş ve benzeri platformlardan takip edebiliyorsunuz ve takip ediliyorsunuz. NFT'ler potansiyel yatırım araçları olarak da değerlendiriliyor. Sonuçta herkes bir yerlere yatırım yaparak uzun vadede iyi kazançlar elde etmek ister. NFT'ler tasarımları gereği diğer kripto para birimlerinden biraz farklı. Değerlerini emir tahtası değil, eseri üreten kişi veya yatırımcısı belirliyor. Eski usul açık artırmaların dijital hali olarak görebilirsiniz. Yani aslında fiziksel sanat eserine yatırım yapmaktan farklı sayılmaz. Peki NFT'lerin ileride nasıl bir hacmi olacak? Şüphesiz ki Metaverse gibi uygulamaları konuşurken dijital dünya hayatımızda daha fazla yer almaya devam edecek. Bu durum NFT'ler için de geçerli. İleride NFT eserlerin sergilendiği Metaverse içindeki müzeleri gezmemiz çok olası görünüyor. Yani mesele bir şeyin tek sahibi olma meselesi. Her gün çok sayıda dijital sanatçı, müzik grubu ve spor kulübü daha önce bedava olan dijital ürünleri bu yolla maddi gelire dönüştürebileceklerini keşfetti. 1 trilyon dolara ulaşan kripto para pazarı ve 1 milyar dolardan fazla olan NFT pazarı nereye evrilir bilmek imkansız. İnternet musluğunun başında oturan devletler bunu destekler mi yoksa köstekler mi tahmin etmek zor. Ama tüm bu dijital pazarların geleceğini şirketler belirlerken devletler de boş durmayacaktır. Vergi gelirlerinden olmak istemeyecek devletlerle kar etmek isteyen şirketlerin rekabeti bu işin sonunu belirleyecek gibi. Bugün bir banka batsa bile vatandaşının mevduatını garanti eden devletler varken hiçbir garantisi olmayan bu dijital varlıklar her zaman ciddi riskler de taşımaya devam edecek. Olumlu veya olumsuz tahmin çok. Geleceği bilmek imkansız. Fakat geleceği tahmin etmeye çalışanlar ya her zaman kazanır veya hiçbir zaman kaybetmezler. Şimdi biz de bu videoyu NFT yapsak mı acaba?